Hem yüz ölçümü hem jeopolitik konumu hem de ekonomik gücü itibariyle dünyanın en önemli noktalarından birine gidiyoruz. Hindistan. Güney Asya'daki kendi problemleriyle başa çıkmanın yollarını arayan, nüfus ve yüz ölçümü açısından oldukça büyük bir ülkeden bahsediyoruz. 2014'te iktidara gelen Başbakan Modi, bu dönemden sonra dış politikanın değişmesinde önemli sayılabilecek ataklar başlattı. Yeni ve en temel politika ise stratejik çıkarlarını birinci madde olarak öne alarak birçok ülkeyle yeniden ilişkiler kurması oldu. Videonun konusuysa başlıktan da anlaşılacağı üzere Kafkasya ile kurulan ve aktif rol aldıkları bağlarla ilgili. Balkanlar ve Doğu Avrupa'daki ülkelerle iyi ilişkiler kurmak, stratejik olarak farklı bir coğrafyada büyümek ve ekonomiye doğrudan katkı sağlamak bu atağın en belirgin sebepleri olarak sayılabilir. Fakat 2020'de Karabağ gerginliğinin yeniden başlamasıyla burada bir taraf olma durumu söz konusu. Peki bu taraf olmanın sebepleri ne ve Hindistan Kafkasya'da neye ulaşmak istiyor? Ben Hikmet, başlıyoruz. Öncelikle sorunun kökenini oluşturan ve Kafkasya'daki politikanın değişmesine neden olan kısma mercek tutmamız lazım. Tarih boyunca stratejik ve politik olarak önemini hiç kaybetmeyen Kafkasya, küresel güçlerinde etkin olmak için göz kırptığı bir bölge olma özelliğini taşıyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bölgedeki boşluğun doldurulması için başlayan hareketlenme günümüzde hala devam ediyor. Öyle ki Hindistan'ın bile dikkatini çekmiş. Farklı etnik gruplar arasındaki bu etkileşim bölgedeki istikrar ve huzurun önündeki en önemli engeller diyebilirim. Tabii bir de bölgede sözü geçen ülkeler mevcut. Rusya ve İran aklımıza gelen ilk örnekler olurken Hindistan adının yavaş yavaş yüksek sesle dile getirildiğini belirtmiştim. Konuya hakim olmayanları şaşırtacak bir ülke olarak tanımlanabilir. Bu kısma döneceğim ama öncesinde biraz geriye gidelim. Özellikle 27 Eylül 2020'de başlayan 2. Karabağ Savaşı'nın ardından bu ismi daha sık duymaya başladık. 10 Kasım 2020'de Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasına ilişkin üçlü bildirinin imzalanmasıyla Ermenistan'ın işgali resmen sona ermişti. Bu üçlü bildiri sıradan bir ateşkes bildirisi de değildi elbette. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarının uygulanması, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilişinin tescili ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ifadesiyle bölgede yeni bir jeopolitik gerçekliğin oluşması anlamını taşıyordu. Peki bu jeopolitik gerçekliğin etrafında toplananlar tek grup halinde mi hareket ediyor? Elbette sorunun cevabı hayır. Azerbaycan'ın zaferiyle mevcut durumu işbirliği ve normalleşme için fırsat olarak görenler ilk grup olarak tanımlanabilir. İkinci grupta ise stratejik olarak önemini yitirdiğini düşünenler var. Son grupsa jeopolitik olarak yenildiğini düşünenler. İlk grup haricindeki ülkeler 10 Kasım bildirisinden rahatsız olanlar ve onlar da bölgedeki istikrar ve huzurun önündeki önemli engellerden biri olarak tanımlanıyor. Örnek vermek gerekirse Zengezur koridoruna kimin karşı çıktığına bakmak yetecektir. Bu konuda yaptığımız videoyu da izlemenizi öneririm. Bu arada videolarımızı izleyen her 10 kişiden 7'si hala GZT'ye abone olmamış. Abone olarak bize destek verirseniz çok seviniriz. Üçlü bildiriyle iki ülke arasında uluslararası alanda tanınan sınırlar netleşti. Dolayısıyla uluslararası güçler ve devletler son bir yıl içinde Güney Kafkasya'da bu konulara verdikleri tepkiler üzerinden bölgesel politikalarını şekillendiriyor diyebilirim. Yani çıkarların etkin olduğu bir dönem yaşıyoruz. Karabağ zaferinin ardından bir takım önemli maddeler uygulansa da halen uygulanmayan maddeler mevcut. Rusya barış güçlerinin geçici olarak bulunduğu Azerbaycan topraklarındaki Ermenilerin silahsızlandırılması, göçmenlerin geri dönmesi ve bölgesel ulaşım hatlarının açılması uygulanmayan maddelerin belki de en önemlileri. Fakat bu üç konuda müzakerelerin çetin de olsa devam etmesi sorunların diplomatik yolla çözümü açısından olumlu bir gelişme. Az önce de bahsettiğim gibi bunların uygulanmamasının önündeki engeller şu şekilde sıralanabilir. Üçüncü taraf ülkeler ve Ermenistan'daki radikal muhalefet. Mesela bu haber. İçeriğinden bahsedecek olursam, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması müzakerelerinin olduğu bir dönemde Hindistan'ın Ermenistan'a silah tedarik etmesinin ortamı gerdiğine vurgu yapılıyor. Daha önce de Azerbaycan basınında yer alan haberler dikkati çekmişti. Hindistan'dan gelen askeri kargoların İran üzerinden Ermenistan'a teslim edildiği belirlenmişti. Az önce söylediğim Hindistan ve Ermenistan yakınlaşmasına güzel bir örnek olduğunu söyleyebilirim. Peki bu yakınlaşma ne zaman başladı? Tarihi bağları bulunan iki ülkeden bahsediyoruz. Fakat özel bir bağları olduğunu göremiyoruz. Hindistan Başbakanı Modi ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın iyi bir ilişki kurduğunu biliyoruz. Çin'le olan rekabeti yeni bir bölgede etkin olma çabasının bir sonucu. Bir de Türkiye-Azerbaycan-Pakistan ekseni bulunuyor. Bu üç ülkenin kardeşlik bağlarıyla bağlı olması Hindistan'ın bir tercih yapmasının önündeki gerekçelerden biri. Pakistan'la yaşadığı sorunlar bu tercihte önemli bir etkiye sahip diye düşünüyorum.
İran ve Azerbaycan arasında yaşanan sorunlar İran ve Ermenistan'ın yakınlaşmasıyla sonuçlanmıştı. Dolayısıyla bu iki ülkeyle Hindistan'ın da bağlarının kuvvetlenmesine neden oldu. Karabağ'da ağır bir yenilgi alan Ermenistan, silah ihracatı için Rusya'nın haricinde yeni pazarlar aramaya başladı. Karşısına Hindistan çıktı ve 4 Swati radarı için 40 milyon dolarlık anlaşma 2020'de imzalandı. Bu kapsamda 2021'de Hindistan'a Dışişleri Bakanlığı düzeyinde ilk ziyarette gerçekleştirildi. Zaten gelişme kaydeden ilişkiler bu ziyaretin ardından ivmelendi. Peşi sıra yapılan ziyaretlerle savunma alanındaki işbirlikleri de artış kaydetti. Böylece silah, mühimmat ve roket tedariğinin kapıları da açılmış oldu. Şimdi Hindistan'ın savunma gücüne geçmişten günümüze doğru bir göz atmamız gerektiğini düşünüyorum. Hindistan'ın savunma sanayisi tarih boyunca farklı dönemlerde gelişmeler kaydetti. Ana hatlarıyla bunları birer başlık halinde inceleyelim. Hindistan tarihi boyunca çeşitli krallıkların, imparatorlukların ve hükümet biçimlerinin hüküm sürdüğü bir coğrafya olarak karşımıza çıkıyor. Savunma genellikle yerel askeri güçlerin ve geleneksel savaş tekniklerinin kullanılmasıyla sürdürüldü. Yerel adımlarla silah üretimi ve askeri teçhizatın üretimi konusunda önemli bir rol oynandığını gözlemliyoruz. 1858'de Birleşik Krallığın kolonisine giren ülke, bu dönemde Britanya İmparatorluğu'nun Asya'daki önemli bir askeri üssü haline geldi. Askeri üsler, garnizonlar ve askeri altyapılar kurulmuş oldu. Ancak üretim ve araştırma konusunda daha geniş bir savunma sanayisi geliştirme çabaları genel olarak sınırlı kaldı. 1947'de Britanya İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazanan Hindistan, kendi savunma sanayisini kurma çabalarına yoğunlaştı. Ülke, askeri teçhizat ve silah kazancının ithalatına olan katkının azaltılmasını istedi. Bunun sonucunda savunma sanayisinin geliştirilmesi ve yerli üretim kapasitesinin çeşitlenmesi için adımlar atıldı. Soğuk Savaş döneminde bu adımların kısıtlandığını görüyoruz. Sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki çekişme nedeniyle savunma ekipmanlarının tedariğinde Sovyetler Birliği'ne yöneldiğini görüyoruz. Bu dönemde Hindistan, savaş uçakları, tanklar, denizaltılar gibi büyük silah sistemlerini Sovyetler Birliği'nden aldı. Belki de en önemli dönem nükleer silah programının başladığı dönemdi. Ülke 1974'te yeraltı nükleer patlama gerçekleştirerek nükleer silahlara sahip olduğunu açıkladı. Bu ülkedeki nükleer patlamaların yaşandığı dönemdi. Nükleer programı Hindistan'ın savunma stratejisi ve güvenlik doktrini üzerinde önemli bir etkinliğe sahip oldu. 1990'lı yıllardan itibaren Hindistan'ın savunma sanayi alanında ağırlığı yerli üretim ve Ar-Ge faaliyetlerine verdiğini görüyoruz. Böylece yerli savaş uçakları, füze sistemleri, tanklar, denizaltılar ve diğer askeri teçhizatın üretimi için çalışmalar yürütüldü. Bugün Hindistan yerli savunma sanayisinin iyileştirilmesine yönelik çabalarına devam ederken, farklı firmalar ve kuruluşlarla askeri teknoloji ve teçhizatın yerli üretimini desteklemek amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Hindistan'ın savunma sanayi tarihi, ülkenin yükseliş hedefi, uluslararası ilişkileri ve iç siyasi faktörleriyle şekillendi diyebilirim. Savunma ürünü ve silah satışlarının kıyaslanmasını yaparsak, Hindistan'ın satıcı konumunda değil de alıcı konumunda olduğunu görüyoruz. Uzun bir süredir Rusya'dan çeşitli silah sistemleri, uçaklar, tanklar ve füzeler satın alıyor. Aynı zamanda Hindistan'ın Rus yapımı silahları da üretip sattığını biliyoruz. Örnek vermek gerekirse Rus yapımı T-90 tankları Hindistan tarafından da üretilip ihraç ediliyor. Ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan süpersonik seyir füzeleri konusunda işbirliği bulunuyor. Bu füzelerin gemi ve karadan karaya saldırı yeteneğine sahip olduğunu ve yine Rusya ve Hindistan tarafından üretildiğini biliyoruz. Ayrıca Endonezya, Vietnam, Myanmar, Bangladeş gibi ülkelerle de ses getiren savunma sanayi anlaşmaları olduğunu belirtmeliyim. Bu ülkelerin arasında elbette Ermenistan da bulunuyor. Ürün aldığı ülkeler arasında Rusya'nın yanı sıra Fransa, İsrail, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu da söylemem gerekiyor. Hindistan'ın tıpkı Türkiye gibi Rusya'dan S-400 aldığını biliyoruz. Malum Türkiye'ye uygulanan hasımlarına yaptırımlar yoluyla karşılık verme yasası var. Adı Katsa. Bu yaptırımlara maruz kalmadıklarının altını çizelim. Şimdi Ermenistan'a verilen silahların sebeplerine bakalım. Az önce de bahsettiğim en önemli başlık Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın büyüyen üçlü işbirlikleri diyebilirim. Türkiye ve Pakistan 2020 savaşı sırasında Azerbaycan'ın en güçlü destekçileri olarak öne çıkmıştı. Türkiye ve Azerbaycan'ın Pakistan'la iyi ilişkiler kurması bu süreçte Hindistan'ın iki ülkeyle olan bağlarını zayıflattı diyebiliriz. 2021'de gerçekleşen üç kardeş askeri tatbikatıyla da Hindistan'ın rahatsız olduğunu söylemek sürpriz olmayacaktır. Bu üç kardeşin çözüme muhtaç Keşmir konusunda birlikte hareket etmesi, Hindistan'ın Ermenistan politikasını geliştirme nedenleri arasında yer alıyor. Fakat bu net ve kesin bir kutuplaşma değil. Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerinin düzelme yoluna girmesi
aynı şekilde Hindistan, Türkiye, Azerbaycan üçlüsü için de geçerli. Böyle bir gelişmede Yeni Delhi'nin bu tutumunu değiştirmesi de mümkün. Fakat şöyle bir seçenek de mevcut. Küresel bir savunma ihracatçısı olarak ben herkese silah satabilirim diyebilir. Elbette bunların tamamı olasılıklar üzerine kurduğum cümleler. Burada bir aktörden daha bahsetmemiz lazım: İran. İran'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ve Batı'nın yaptırımları devreye almasının ardından Hindistan'la olan ticari ilişkileri son bulmuştu. İki ülke yeniden ilişkilerin canlanması için karşılıklı birçok adım attı. Elbette bu adımlara Ermenistan'ın da dahil olduğunu söylemeliyim. Fakat bir parantezde bu noktada Azerbaycan tarafını açmamız lazım. Çünkü Azerbaycan ve Hindistan ilişkileri de kötü sayılamayacak bir düzeyde. Birçok Hintli firma Azerbaycan'ın gaz ve petrolüne ilgi gösteriyor. İki ülkenin ilişkilerinde herhangi bir problemse yok. Sadece Azerbaycan'ın Pakistan'la olan yakınlığı bir sorun olarak gösterilebilir. Fakat aşılmayacak ya da çözümsüz bir sorun olarak görmüyorum. Ben ne düşünüyorum ondan bahsedeyim. Günümüzde küresel ilişkiler giderek daha da büyük önem kazanıyor. Stratejik işbirlikleri ve çıkarların öne çıktığı anlaşmalar görüyoruz. İki farklı coğrafyada yer alan bu ülkeler enerji işbirliğinden kültürel etkileşime kadar geniş bir yelpazede adımlar atarken bölgesel çıkarlarının öne çıktığı bir satranç maçı da yapıyor diyebilirim. Karşısında duracağı ülkenin yakın ilişkilerinden ittifak halinde olduğu ülkelerin hal ve tutumlarına kadar birçok faktör etkili bu noktada. Hindistan'ın silah yardımları yapması uluslararası hukuka göre elbette yasak değil. Fakat henüz yapılan anlaşmaların hayata geçirilemediği bir dönemde üstelik gizli saklı silah tedarikleri çok etik durmuyor bence. Bu arada Hindistan'ın çok büyük bir silah ihracatçısı olmadığını, tam aksine büyük bir ithalatçı olduğunu görüyorum verilerden. Ermenistan'a gönderilen silahların da Azerbaycan aleyhine dengelerin değişmesine katkısı olmayacaktır. Çünkü Azerbaycan'ın askeri gücüne karşı Ermenistan'ın gücünün sınırlı olduğunu biliyorum. Hatta istatistik bir veriden öte sahadaki sonuçlar üzerinden konuşursak bunun kesin olduğunu belirtmeliyim. Bu konuda ne düşündüğünüzü bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hem yüz ölçümü hem jeopolitik konumu hem de ekonomik gücü itibariyle dünyanın en önemli noktalarından birine gidiyoruz: Hindistan. Güney Asya'daki kendi problemleriyle başa çıkmanın yollarını arayan, nüfus ve yüz ölçümü açısından oldukça büyük bir ülkeden bahsediyoruz.